Arkadaşlar merhabalar. Webinarımız başlıyor. Mersin Bey isterseniz sizle başlayalım webinara. Ben artık mikrofonumu kapatıyorum. Merhaba, öncelikle herkese iyi günler dilerim. Üretimde kullanılan otomasyon sistemleri için sürüm kontrolü ve değişiklik yönetimi başlıklı seminerimize tekrar hoş geldiniz. Bu semineri IAT Dijital olarak biz ve Aussie MDT Almanya yöneticileri tarafından ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Ajandamıza hızlıca geçecek olursak, en başta benim 10 dakikalık bir biz kimiz, OC MDT kimdir, çözüm ürünleri nelerdir bununla ilgili kısa bir sunumum olacak. Bu 10 dakika kadar sürecek. Hemen ardından Stefan tarafından Automation Solution Center ürünün vizyonu, nereye gittiği, bununla ilgili planlarımız neler, bir sonraki aşama neler, bununla ilgili kendisi yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir sunum yapıyor olacak. Ondan sonra esas konumuz olan Version Doc yazılımının canlı bir demosunu izliyor olacağız. Bu demoyu da Jean Nicolas arkadaşımız gerçekleştiriyor olacak. Benim sunumum 10 dakikalık olan kısım Türkçe olacak. Fakat takdir edersiniz ki Stefan ve Nicolas'ın kısımları İngilizce olacak. Fakat çok sorun değil. Dediğim gibi önemli olan teknik kısımdaki Version Doc yazılımının kullanımını kısmını tahmin ediyorum ki katılımcılarımızın çoğu teknik personel olduğu için bu konudaki İngilizce gayet yeterli olacaktır. Ve aynı zamanda da biz bu semineri aynı zamanda kaydediyoruz. Seminer bittikten sonra Türkçe altyazıyla beraber YouTube'da bunu yayınlıyor olacağız. Eğer dille ilgili herhangi bir sorun olan varsa da daha sonraki bu kaydı izleyebilir. Ama ben çok büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Bir de sağ alt köşede bir chat kısmımız var. Bunu da lütfen aklınıza takılan bir soru olduğunda slaytlarda veya sunumlarda o anda hemen yazabilirsiniz. Sunumların veya seminerin bitmesini beklememize gerek yok. Hiçbir soruyu kaçırmayalım. Oraya yazarsanız üzerinden geçiyor olacağız. Benim cevaplayabileceğim soruyu ben Türkçe olarak cevaplıyor olacağım. Fakat eğer Stefan veya Nicolas'a iletmem gereken sorular olursa onları önce tercüme edip sonra tekrar onların cevaplarını Türkçe'ye geri çeviriyor olacağım. Son 10 dakikada da bir soru cevap kısmımız olacak fakat bu uzayabilir. Hiç problem değil. Lütfen sorunuzu çekinmeden sorun. Biz kimiz? IAT Dijital olarak biz Türkiye'de lokal bir firmayız. Bir yazılım firmasıyız, teknoloji firmasıyız. İki partnerimiz bulunuyor. Bunlardan ilki G Digital'ın Türkiye distribütörüyüz. GE Generatik otomasyon kısımlarında bilen var, bilmeyen var. Fakat yazılım konusunda G Digital daha önce G-Phonic veya G-Intelligent platformu olarak tanıyor, biliyor olabilirsiniz. Bu işte son zamanlarda popüler konulardan biri olan dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile beraber yaklaşık bir 4-5 senedir G-Dijital çatısı altında tüm bu yazılım grupları, işte SCADA olsun, Plant-Wide Historian olsun, raporlama yazılımları olsun, bunlar tüm ürünler tek bir çatı altında, G-Dijital altında toplandı. Bunların partnerliğini yapıyoruz. En son geçen sene içerisinde de Arusi'nin Türkiye distribütörlüğünü almış bulunuyoruz. Zaten bu seminerimizin konusu olan kısımda bu Version Doc yazılımında sahibi olan firma kendileri. Gerçekten de bu sektör içerisinde bence çok büyük bir boşluğu dolduruyorlar ve oldukça rakipsiz, oldukça kolay kullanımı olan harika bir yazılım. En sonunda da göreceksiniz zaten demo kısmında da gayet kullanımı kolay fakat birçok sorunu çözen oldukça başarılı bir yazılımla imza atmış durumdalar. Şimdi değişiklik kontrolü ve sürüm kontrolünden bahsettik. Peki böyle bir yazılıma neden ihtiyaç duyuyoruz? Belki en başta bunun üzerinde biraz duruyor olmak lazım. Bundan bir 25-30 sene önce sahadaki tüm ekipmanları ben bunların sayısı arttığı zaman nasıl kontrol edeceğim, nasıl denetleyeceğim noktasında sorunun cevabı basitti. Otomasyon. Fakat bu endüstri otomasyon artık 20 senedir, 30 senedir çok gelişti, çok ilerlediği için tesisler vesaire fabrikalar çok daha büyüdükleri için yeni bir sorun ortaya çıktı. Peki ben bu otomasyon sistemlerini nasıl denetleyeceğim, nasıl kontrol edeceğim, nasıl bakımını yapacağım? Bununla ilgili ciddi sorular ortaya çıkıyor. Tabii son birkaç yılda oldukça gelişen IoT, Endüstri 4.0 teknolojiyi sayesinde bu artık manuel bir şekilde işin içerisinden çıkaramaz bir hale gelmeye başlıyor. İşte
Burada slaytta birkaç örnek görebilirsiniz. Gitgide robot kullanımı artıyor. Ekipmanlarımız, kontrol sistemlerimiz büyüdükçe, fabrikalarımız alanları, yüz ölçümleri büyüdükçe, bunlar arasındaki mesafeler de arttıkça tüm bu ekipmanları işte switch'ler kullanarak birbirine bağlamak veya verileri belli bir merkezi bir yerde kaydediyor olmak gibi ekstra ekipmanlar, daha önce kullanmadığımız yani lokalde çalışan bir PLC, lokalde çalışan bir makineden daha dağıtılmış kontrol sistemlerine evrilen veya farklı farklı makinelerin aynı işi yapan farklı makineleri tek bir yerde toplayıp o iyi hesabıdır, işte trendini çizmek gibi en basit gereksinimlerden tutun da daha ileri emniyet çözümlerine varıncaya kadar gitgide daha fazla ekipmanı ben sağımda, shop floor'um diye tabir ettiğimiz sahada sisteme dahil etmek durumunda kalıyorum. Bunun üzerine robotlar geldi. Endüstri 4.0 ile beraber yeni IoT cihazları geldi ve bunların sayıları dramatik bir şekilde artıyor. Ve tabii bazı sektörler var, özel sektörler. İşte ilaç olsun, gıda olsun, bunların raporlanması, denetlenmesi, auditi, bununla ilgili ihtiyaçlar da büyüdüğü için bunların işte raporlanmasında kullanabileceğimiz veya analizinde kullanacağımız yazılım ihtiyaçları da dramatik bir şekilde artıyor. Artık Big Data diye tabir ettiğimiz noktaya geldiğimizde, evrildiğimizde artık bunlar manuel bir şekilde irdilenemez. Manuel bir şekilde bakımı veya bakımları, analizleri yapılamaz hale geldiğinde bunun için yazılımlar kullanmamız gerekiyor. Tabii bu kadar fazla ekipman işin içerisine girdiği zaman yine güncel konulardan biri de siber güvenlik sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü artık ben bunları manuel bir şekilde denetleyemiyorsam, bu makinenin çoğunu işte yanına gitmeden görebileceğim, edebileceğim veya işte 20-30 dakika yürümeden yanına bile gidemeyeceğim ekipmanları kontrol ettiğimiz için siber güvenlik yine önemli bir noktaya parmak basıyor. O da bu tarz sorunlar genelde siz de biliyorsunuz hani kolay kolay göz ardı edilebilir sorunlar fakat genelde başınıza geldiği zaman yaşanan kayıplarla vesaireyle beraber bu işin daha da ciddiyeti, daha da dramatik bir yere geldiği anlaşılabiliyor. Peki bizim bu Version Dock isimli verdiğimiz yazılımımız hangi seviyede çalışıyor? Hangi seviyeye biz bunu kurguluyoruz? Bildiğiniz gibi level 0'dan başlayan sensörlerle en son level 4'e kadar çıkan hatta level 5 bile diyebiliriz. Yönetim kısmı, ERP, emniyet sistemleri gibi kısımlara kadar giden bir skalada level 1 ve level 2 kısmında en başta bir machine level'imiz var. Yani burada işte PLC'lerimiz, robotlarımız, bunların haberleşmesi için kullandığımız switchler, varsa CNC yani kontrol ettiğimiz benim üretimimde benim kontrol ettiğim ekipmanlar nelerse esas işi yapanlar bunlar level 1'de yer alıyor. Level 2'de de plant seviyesi dediğimiz yani fabrikada tüm bu aşağıdaki makine seviyesindeki ekipmanları merkezi operatörler vasıtasıyla denetlediğimiz, kontrol ettiğimiz SCADA, HMI, DCS gibi yapılar yer alıyor. İşte bizim Version Dock yazılımımız da bu seviye 1 ve seviye 2'de yer alıyor. Yani buradaki ekipmanların versiyon kontrolleri, değişiklik kontrolü, sürüm kontrollerini yaptığımız, otomatik yedeklerini almak için kullandığımız bir yazılım. Ve bu dediğim gibi level 1 ve level 2 seviyesindeki ekipmanlarla haberleşiyor. Tabii bunu yaparken de yani siz de takdir edersiniz tek bir markaya bağımlı bir fabrika vesaire ben bugüne kadar Türkiye'de rastlamadım. Yurt dışında belki vardır. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz makine üreticisi hangi ekipmanı kullanıyorsa, hangi PLC, hangi DC'si veya ekipman her neyse kullanıyorsa onu getiriyor, koyuyor ve siz bunu öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bununla ilgili editör, programlama yazılımı her neyse bunun lisansını alıyorsunuz. Oldukça işin içinden çıkılmaz bir hal arabiliyor. Yani genelde en ağırlıklı olarak kullanılan ve bildiğimiz işte Siemens'inden, Schneider'inden, Allen Bradley'sinden ABB'sine varıncaya kadar birçok farklı ekipman kullanılıyor. Tabii bu farklı markalarla da haberleşebilecek bir yazılım olması önemli. Version Dock burada bu açığı da iyi dolduruyor. Bir Alman menşeli marka olmasına rağmen sadece Siemens veya sadece tek bir firmayla partnerlik yapmamış. Tüm bu konuştuğumuz ağırlıklı olarak Türkiye'de de yerleşik olan bu firmaların hepsinin ekipmanlarına bağlanıp bunlardan periyodik yedekler alıp editörleri üzerinden değişiklikleri takip edip görsel bir şekilde raporlayabileceğimiz, sunabileceğimiz bir arayüzü bize sunuyor. Bir kontrol sistemi olmadan şu an bugünkü bizim sıkıntılarımız neler? Belki de bunlara gerçek örneklerle beraber değinirsek daha faydalı olacağını düşünüyorum.
En temel benim aklıma gelen hızlıca cevaplayabileceğimiz 5 tane sorunu ortadan kaldırıyor bir versiyon kontrol yazılımı. Bunlardan ilki, çalıştırdığım, yani ekipmanımın, işte, her neyi çalıştırıyorsa, her neyi kontrol ve her neyi üretiyorsa bu ekipman en son versiyonla mı çalışıyor? Yani bazı sektörler var, otomotiv bunlardan bir tanesi. Yüzlerce SKU var. Bu yüzlerce SKU içerisinde hangi üretim yapılacaksa PLC'lere farklı programlar yüklemek gerekebiliyor ve hatta bunu gün içerisinde birkaç defa yapmak gerekebiliyor. Tabii bu takdir ederseniz manuel bir şekilde takip etmesi vs.si oldukça zor, oldukça sıkıntılı. Özellikle de, zaman kritik, yani her dakikada bir otomobilin fabrikadan çıktığını düşünecek olursak oradaki, hani, dakikaların, saniyelerin bir önemli olduğu bir yerde, bunu manuel bir şekilde takip etmek zor. Bundan da ötesi bence, daha da zor olan kısımlar haftada bir veya ayda bir veya yılda bir belki de çok nadiren değişiklik yapılan sistemlerde bunun takibi bana sorarsanız daha da zor. Yani, bir tesis düşünün, bir, işte, su ünitesi olsun, temiz su ünitesi. Burada, programda bir değişiklik yapılmış, bir backup alınmış ama bu backup 1 ay öncesine ait veya 6 ay öncesine ait belki. Arada tabii operatör bir sürü değişiklikler yapıyor, parametreler değiştiriyor. İşte, en son yaşadığımız bu müsilaj, probleminde örnek vermek gerekirse belki daha fazla ters yıkama yapması gerekiyor sistemin. Bununla ilgili operatörler tabii ki o anın gerçeklikleri içerisinde sistemde sürekli set point değişiklikleri, yani parametre değişiklikleri yapıyorlar. Düşünün 6 ay önce aldığınız bir backup, sistemde bir problem oldu, CPU arızalandı, bunu değiştirdiniz. 6 ay önceki backup'ı getiriyorsunuz, tamam, bunun da en son versiyon olduğunu varsayalım, her şey çok güzel diyorsunuz, kuruyorsunuz ama 6 ay önceki parametrelerde çalıştığı için operatör belki de, saatlerini sayfalar içerisinde gezip, SCADA sayfası içerisinde gezip parametreleri eski olması gerektiği hâle almakla uğraşıyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Ve yine başka bir problem de şu olabiliyor. Bunları siz, insan odaklı, yani manuel bir şekilde kontrol ettiğinizde, manuel bir şekilde denetlediğinizde, takibini yaptığınızda, Eee, bunu yapan arkadaş o sırada izinde olabilir veya işten ayrılmış olabilir. Bunun, işte, en son güncel versiyonu nerededir gibi sorular ciddi problemlere neden olabiliyor. Bir ikincisi traceability. Traceability'den kastımız şu: bu version control, yazılımları sayesinde kim, neyi, ne zaman, neden değiştirmiş bunları sistematik bir hâle getiriyoruz. Yani, artık arka planda yazılım, bunları takip ettiği için, birisinin yapılan bir değişiklikte, işte, herhangi bir programda, filanca blokta, filanca rankta, filanca satırda bir yaptığı değişikliği not almasını, yani o kişiye inisiyatifi o şekilde bırakmamak, mantıklı. Özellikle de bu dijitalleşme çağında. Çünkü biliyorsunuz, hani, çok gerçek dünya örneklerinden bir tanesi daha. Bir problem olduğu zaman bu prosedürleri doğru şekilde işletmesi genelde pek müsaade etmiyorlar. Yani sistemin bir an önce ayağa kaldırılması, bir an önce çalışıyor olması, bir problem olduğunda bir an önce müdahale edip ayağa kaldırılmasını istediklerinde arka planda bunun gibi manuel işlerin, manuel prosedürlerin takip edilmesi, zamanında, yapılması çok doğru olmayabiliyor. Tabii üzerinden, saatler geçtikten veya günler geçtikten sonra yapılan işlemin de ne kadar doğru olduğu, o da, ayrı bir soru işareti. Tabii, bu traceability aynı zamanda neyi sağlıyor? Başka bir örnek verecek olursak, bir değişiklik yapılıyor programda diyelim ki, bir PLC'de, bir makinede, bir ünitede bir değişiklik yapılıyor. Fakat bu değişiklik belki de daha büyük bir probleme neden oluyor. Bunu o sırada fark etmemiş olabilirsiniz. Belki ertesi gün fark ediyorsunuz. Vardiya değiştiği zaman fark ediyorsunuz. Vardiya değişti. Bir önceki vardiyada bu değişikliği yapan arkadaş şu anda uyuyor. Tamam, gayet güzel. Yeni arkadaş bir önceki arkadaşın ne yaptığını direkt, hangi editörü kullanıyorsa, yani örnek vermek gerekirse bir Siemens PLC kullanıyorsa Siemens PLC'de Symmetric Manager veya TIA Porter fark etmez. Bu editörde yapılmış olan değişiklikleri bir önceki versiyonla görsel olarak hangi dilde yazıldıysa, ladder, fonksiyon blok, diyagram vesaire hiç fark etmez. Görsel olarak bunları bana gösteriyor ve istersem versiyonladığı için de sistem otomatik bir şekilde bir sayı arttırdığı için de bir önceki versiyon her neyse onu aktive edip sisteme yükleyip yapılan değişikliği geri alma şansım da var. Bir üçüncü konu siber güvenlik. Tabii bu traceability'den bahsettiğimiz her şey bizim mühendislik anlamında bir arkadaşın, bir ekibin, bir bakımdaki çalışan bir ekibin veya ölçü kontrolde çalışan bir arkadaşın yaptığı değişiklikten bahsettik. Fakat aynı zamanda, bu version doc yazılımı otomatik yedek alma yeteneğine de sahip. Yani siz, sisteminizde
diyelim ki 200 adet PLC kullanıyorsunuz. Üretimde işte bir buzdolabı fabrikası hayal ederim. Burada bu rakamlar çok gerçekçi rakamlar. 300'ler, 500'ler lanse ediliyor, hatta konuşuluyor. Ciddi anlamda ekipman var. Bu ekipmanların her birinin periyodik yedeğini almak manuel bir şekilde oldukça zor. Bunu otomatikleştirdiğimiz vakit ekstra bir güvenlik önlemi daha kazanıyoruz. Siber güvenlik giriyor. O da şu. Alınan otomatik yedekler, diyelim ki her gece saat 12'de network trafiği çok fazla olmadığı bir noktada siz bir schedule yarattınız, bir ajanda yarattınız. Dediniz ki şu ekipmanlardan sırayla yedekler al. Sistem arka planda bu yedekleri arıyor. Bir önceki yedekle kıyaslıyor. Eğer arada bir fark ederse, yani programda istenmeyen bir değişiklik fark ederse, yine sizin konfigürasyonunuza göre bunu e-posta yoluyla ilgili birimlere iletebiliyor. Yani sizin dışınızda, sizin kontrolünüz dışında dışarıdan belki bir müdahaleyle PLC'de veya kontrol sisteminde, ekipmanda bir değişiklik olduysa bunu da otomatik aldığımız yedeklerle, sürekli arka plandaki denetimlerle bildirebiliyoruz. Bu da siber güvenlik anlamında ciddi bir avantaj sağlıyor. Bir sonraki kısımda downtime. Bu da ne anlamda kullanıyoruz? İşte bir disaster recovery anlamında düşünebiliriz. Ekipman arızalandı, işte CPU bozuldu veya forklift panoya girdi, bir şey oldu. Böyle bir durumda siz sistemi tekrar ayağa kaldırmak istediğinizde en son versiyonu elinizde olduğunu biliyorsunuz. Bundan eminsiniz. En son parametreleriyle beraber çalışan sistemin yedeğinin A'dan Z'ye elinizde olduğunu biliyorsunuz. Sistemde gerekli olan donanım sırları yerini değiştirdikten sonra hızlı bir şekilde sistemi ayağa kaldırma şansına sahipsiniz. Bu da yine bilgi güvenliği konusunda ve disaster recovery planları konusunda oldukça elimizi rahatlatan bir özellik. Bir diğeri de kalite olabilir. Kalitede de şunu düşünebiliriz. Az önce örneğini verdiğim gibi ciddi anlamda regülasyona uğrayan sektörler var demiştik. İşte ilaç, gıda gibi, işte FDA vesaire falan denetlemelerine giren yerlerde yapılan değişikliklerin validasyonu, yapılan değişikliklerin raporlanması oldukça önemli. İşte burada da yine bu değişiklikleri benim yerime otomatik bir şekilde takip edip hep aynı standartta, aynı kalitede rapor haline getirebilecek, PDF olabilir vesaire olabilir. Bunları bana sunacak bir altyapı. Bu da yine dijitalleşme çerçevesinde manuel işte notların, manuel iş emirlerinin ortadan kaldırılması ve raporlanması için oldukça faydalı bir ürün. Benim slaytlarım bu kadar. Bundan sonra Stefan arkadaşımız bahsettiğim gibi Automation Solution Center için kısa bir bize sunum yapıyor olacak. Hemen ardından bu Version Doc yazılımının canlı bir sistem üzerinde nasıl çalıştığı ile ilgili Jean Nicolas arkadaşımız bize canlı bir demo yapıyor olacak. Bu sırada aklınıza gelebilecek her türlü soruyu chat kısmına lütfen yazmaya çekinmeyin. En sonunda da 10 dakika veya daha da uzayabilir, hiç önemli değil. Burada da sorularınızı cevaplıyor olacağız. Stefan, now I'm going to hand it to you. Mersin, sunumu kapatabilir misiniz rica etsem? Yes, thank you, Mersin. Thank you very much. And hello, everyone. Warm welcome also from my side. My name is Stefan Jesse. I'm the group COO here at Helvetia MDT, and I have some very exciting news and a lot to tell about our products, about our portfolio. And Jean-Nicolas will afterwards guide you through a lot more in detail about Version Doc. I shared my screen, and again, thank you, Mersin and IAT Digital for having us. I'm very excited to speak to you, to the Turkish market today, about us and about our portfolio. So, who are we? Who is Helvetia MDT? In the end, we're the world's leading vendor-independent version control and change management software for automated production. Together, we have 47 years of experience. Together, we are 150 employees working on all continents in more than 50 countries in the world. Our products are installed, serving more than 2,500 total customers. And amongst them are the biggest names in the
in the industry. In the end, the most impressive number is that more than 10 million managed devices, more than 10 million devices out there on the shop floor in production are managed by Auvesi MDT and our solutions. And in the end, the uniqueness about what we have to offer is what you can see on this slide. So first of all, nobody is supporting more devices than we do. Nobody is talking to more devices on the shop floor than we are at Auvesi MDT. Secondly, we're talking to all devices on the shop floor, so all devices in production. And what we do is we gather information from sensors, from robots, from SCADA systems, but also from industry PCs, human machine interfaces. So from everything within production, even IT devices like switches, firewalls, routers, we gather that information, we back it up, we compare it, we version it, we document it, and a lot more. In the end, I always ask customers, how can you sleep well at night, not having a backup or not knowing what is exactly going on in production on the shop floor environment? And if we're looking at what we are, we say that we are the market standard of interconnected devices globally. And why is that? Mersin showed in his presentation the so-called automation pyramid that you can see on the lower part of this slide as well. And we all know that a lot of money today is spent in ERP systems, in manufacturing execution systems, in order to calculate the overall equipment effectiveness, in order to calculate how efficient companies are dealing with their assets. And a lot of money is invested in real-time data, gathering from sensors what the actual temperature is at the moment, or what the throughput is, or whatever is going on in production. But we do also know that less than 10% of these MES systems today are digitally connected to the devices on the shop floor. And in the end, without knowing what's going on the shop floor and within the devices, within PLCs, SCADA systems, and without knowing what the actual configuration is inside the shift that you're looking at this point in time, I would say the information is actually useless, or it's not traceable. And Mersin pointed that out in his presentation as well, that it's a lot about traceability, about knowing who changed what, when, where, and especially why. And you can get all of that information within VersionDoc, within AutoSafe, or especially in Automation Solution Center. And what we do, we bring the automation pyramid together, because with VersionDoc, with AutoSafe in place, we bring the automation pyramid together, transferring all that information to different levels to our software in order to manage that, to analyze it. And we can connect into a lot of third-party applications. As of today, amongst it is SAP. There is a version of SAP Connect in place. But I'm here today because of our digital platform, because of Automation Solution Center. We released Automation Solution Center a couple of months ago with VersionDoc 9.0. We released it to the public as a freemium version. So everybody with version 9.0 can use Automation Solution Center, can try it out within their own environment. What you're seeing here in this slide is a screenshot from our development system, and you're one of the first to see Automation Solution Center version 2, which is due in Q2 of this year, not too far. So we're going to release that together with a new product and a new portfolio in April of this year. So this new digital platform for automated production is 100% software as a service, but it's on-premise. No data whatsoever is going to the cloud, because we do know that customers' data that is stored in VersionDoc is process and production critical to our customers. So we don't want to interfere with any kind of public cloud. We want to make it as secure as possible to our customers.
with Automation Solution Center. It's modular, extendable. So if you would compare this screenshot to version 1, there is a lot of major enhancements. And in the end, Automation Solution Center leverages and links data with the shop floor informations that is gathered by Versiondoc and Autosave, one of the two most process relevant systems out there with our customers. So it's based on best-in-class solutions. Automation Solution Center can run on any device. It's completely responsive. So you can access this with an iPad, but also, of course, with any kind of browser, with any kind of mobile device. And we've got a lot of cockpits, management cockpits for our customers in order to make faster and better decisions. And the greatest thing, and this is one of the most important things coming in April as of this year to our customers, is that with this digital platform, you can connect as many server systems, as many instances as you like to this digital platform, to Automation Solution Center. So in the end, I'm talking to a lot of production controllers, to heads of production, to other CEOs of companies. And usually what they're asking me is, they're asking, hey, how can I see what's going on in all of the production side, that I'm responsible for? Not only in one, because I can see that fine with Autosave, with Versiondoc as of today, or with Automation Solution Center 1 in a great dashboards with a lot of value-added information. And the answer is Automation Solution Center version 2, because with that new version, you can connect as many instances as you like. You can compare different production lines because you have different server systems connected to it. You can display information in various cockpits with the log monitoring that you can see in the middle of that screen. You can access all the different log files in terms of security issues, in terms of what's going on within your server systems. And Jean-Nicolas will give you a sneak peek into that in just a couple of minutes. So based on rock solid foundation with Versiondoc and with Autosave as of today, we built the Automation Solution Center to be the rooftop, to be the digital platform on top, showing information as a single source of truth for you, our customers, so you know exactly what is going on within your shop floor, and you can immediately take action because, of course, Automation Solution Center is closely linked to Versiondoc. So by the push of a button, you can access the advanced informations, you can take action, and you can do whatever you already did with Versiondoc on top with that web-based, responsive, and easy-to-use interface. And last but not least, let me please invite you to our Auvesi MDT online conference taking place in May of this year. A lot of top speakers, top workshops, a lot of very, very important information for you, for our customers, together with our trusted and valuable partners like IAT Digital. And thank you very much again for hosting us today. So please, over to Jean-Nicolas. Yes, thank you very much, Stefan, Mersin, for this introduction and explications. I'm going to share my screen now. So I hope you see my screen. Yes, everything is running perfect. Thank you. So as Mersin explained at the beginning, the Versiondoc core functionalities are the backup system. Clearly, you can here generate automatic backups, or you can generate them manually and archive them on the Versiondoc server. Second core functionality here is the version control. Here you get all your versions of your programs. You can store them there. You can make comparisons between different versions, and this can be used to get the disaster recovery. Finally,
The last functionalities is the documentation. This one is done automatically with the version doc functionalities. So what I just want to introduce me shortly. My name is Jean-Nicolas Lehmann. I'm since 3 years by the Auwesi. I begin as a global account manager. Today I'm channel manager, and I want to welcome you as well from my side. Yes, so what I want to show you is how the process is running with version doc. First point is clearly what is the workflow. Internally on a virtual server or a hardware, you install the version doc server. On this server, there get all your programs in it. We store there the programs and all the backups. So if the configuration of the server is finished and we install all the components and all the programs and projects, we can start to work with it. You get all your working stations. On these working stations, we will install the user client. The user client is the interface to connect to the version doc server. On this stage, the user wants to modify a program, and then he gets the access to the server, and he make a checkout, means he download locally on his working station the program which he wants to modify. When he gets locally his program, he can open it with his editor. This editor, on this editor, he makes his modifications as usually. He create a new version and download it on the shop floor. Make his tests, etc. And after that, he say, okay, I'm finished. I create the version locally, I comment it, and then I get it back to the server. Means here you create the version and then you check in on the server, you upload the new version and you get it on the server that everyone can access to it. That's the first way to work, to make modifications. Also, if you have to make a disaster recovery, you check out the last version from the server, you get it on the working station and download it on the shop floor to run again the production line. Parallelly, we configure on the server all the backups you want to proceed. In the background, then you need a connection directly to the shop floor, to the different devices. And so we can generate automatically every day, every hour, as many times you need the backups, and they are stored here on the server. That's core functionality, that's clear. But on top, what is very interesting for you also is that we can make a smart compare. What is a smart compare? Smart compare means we can compare the program who is online on the device with the official version who's on the server to show if there are any differences. That means if somebody don't respect this way of working, you get automatically the information per email that somebody modify a program on the shop floor and don't get back the official version on the server. That means here you get the differences and you get an email alert. The same way we are making a comparison between the old backup and the backup online. So you get the same informations, are there differences or not? So you can double check if everything is all right on your device to be sure that nothing has changed on it. So that is the workflow. Clearly, Stefan speaks about the Automation Solution Center. This Automation Solution Center is connected with the version doc server and get all the informations who are in it. That means you get here a system cockpit where you can show and see all your devices who are integrated in the version doc.
So here you get a list of all the components you are configured in VersionDoc. You see how many get a base version. A base version means that you copy and save a version of the program on the server. Also, you see how many devices get an automatic job, means automatic backup, and which one are running. So you get a clear overview what you have done in the future to complete your disaster recovery program, to complete your program of automatic backups. And you see clearly here also what in the execution of the backups is the result. If there are errors, differences, which backups are deactivated or not executed. But I come back to the Automation Solution Center at the end because I want to show you how we work with VersionDoc now. So everybody who's using VersionDoc get this application here. It's the user client. You have to open it, and then you can connect to the VersionDoc server. You get the username, password, domain. You get the login. Clearly, you can use your actual Active Directory to generate the users in the VersionDoc, and also you can get a single sign-on, so you don't have to introduce every day the passwords and usernames. So this is the interface of the user client. On the left side, you see the working tree. This one should be built at the beginning. It's very easy, and I want to show you how easy it is to work with VersionDoc and to create a new project in it. So I prepare here a little working tree to show you here the introduction. I want a new directory, and I paste it there and enter. And there you see we now create the plant, country, the factory, and the production line. From this stage here, I want to introduce clearly a new component. I open it, and here you see all the component types who are existing in the VersionDoc. It's a long list that's clear, and you see we have here Allen Bradley, Beckhoff, B&R, Siemens, Schneider Electric products, etc. So I want to show you a project in Siemens. I want to create a S7 project here. We select it and create the component. Now here we have the component. There's nothing in it. It's just all the tools you need to open the project, to get the smart compare, to generate the backups, etc. That are all the tools who are needed for an S7 project. So the next step is to introduce here the program. So you take it from your actual server, the program here, an S7 project. I copy it, and now I show here in the file manager where I have to copy it in the VersionDoc. I paste it there, and now I can close it and I can create my base version. So that's the very easy. As you see, in a round of 2 minutes, I create the whole working tree and the first project of a SIMATIC S7 project here. You see all the details who are possible. You also can show in the DBs here without opening any editors. This is possible just by the Siemens projects for S7, not for the other one, because we are working since more than 10 years with Siemens together, and that's why we can do it with a S7 project here. So here we see we have the local version who's creating, but it's not present on the server. So the last step is to make the check-in, to get it back on the server, as I explained you for a few minutes. And here you finished
your work means you get the project on the server and everybody can access to it. Now I can delete it locally from my working station. And as you can see here, the color is changed. It's now green, means it's present on the server, but not locally. So the next process is to show I'm coming and I want to modify something on this project. So I connect to the server and now I make the checkout. This window is opening and here you have a lot of possibilities, means you can make a supplier checkout. If you have external suppliers who are modifying your programs, you can give them the latest version of the program and send them it per email or per USB stick, so you get to control what the suppliers are doing and what they give you back. So you also can check out the backups to see the differences, etc., to make the control of the backups and the versioning. Here you can inform all the users that you are working on this project here, so you get information on the development, and you can also lock it for the other users, means they cannot create a new version, but they can check out the project to make a disaster recovery. So here you can give a comment and say working for 3 hours, and now I check out my project. So at this moment, you get these informations. The first version was created at this time from this user, and it's locally present, and it's the same then on the server. To work on it, I just have to open here with the editor or to make a double click on it. And then automatically the right editor is opening. As you see here, the Simatic Manager opens, and now I'm in my usually working area. On this point, I just want to make some kind of modifications of the project so you see how it works. I'm going to change some blocks here. I'm going to take the FC0, for example. And what can we change in it? We're going to say, okay, here I'm going to change this point. Change the title of it. So next modification here, we're going to take FC. We can change here something. And there, some little changes here. And there. I save it and I close it. Then I can take another DB or OG here. So I paste it, change the title. Make a little modification there and here. So, and now I have finished my work today. I close everything. I close my project there, my editor, and I'm back in the version doc. As you can see here, you have a pencil. That means I'm working on it, so I have to generate now a new version. I just put this button, and now it makes the comparison between
the version 1 and the version I just modified. And here I get all the modifications in red I have done for 2 minutes. Means I can show them one to one. Here you see I change here some informations. You can zoom in it. You can go back to the next modifications. The timestamp is changed. Also the title I have modified something. The network is changed here. You have the informations there in red. You can go to the next one. And the last one, this one was not available in the version 1. I created the version 2. You get the visual graphic here. Here you can also add comments and say okay, it's change request 2021, and it's an optimization or correction. You can also comment in detail every modifications here, but it's not necessary all the time. It depends on your project, so you can also add here comments. At this time, I have finished the work, and now I can create locally the version, or if I'm connected with the server, I can create the version and directly make the check-in on the server. But I just want to show you both steps. So I create locally the version here. You see here versions 2, the hour, the timestamp. You see who modified the change reason, and here in down you see a little extract of the modifications. Network different, block is different, etc. And now I see I have a local version which is different with the server version, and now I can make the check-in on the server. Also, I can unlock and reset the component. That means here you have the information. I logged this project at the beginning with my command here, and there I unlock it automatically because I have finished my work. So, and now the work is finished, the pencil disappears, everything is okay. And now I can also delete it locally or let it there. I want to show you here an example of a Siemens PCS7 project. There we can also make the comparison between all the versions. Means I can compare version 1 to 4, 3 to 4, 3 to 2, how you need it. If I make it, I show you the modifications here. You can scroll down. You can get here all the informations. You see here the whole project with the modification in red. You can also just show only the differences, and you can zoom in it, and there you see, okay, this part was added, and there's another one. You can also generate here a PDF to get a summary of all the modifications of this project. So I can also show it to you in Rockwell Logix project here. And here you clearly see the same. You have notifications of all the modifications you have done. So that's the first step. That is the part of the versioning. That's clear. And now I go to the admin client because now I want to configure the automatic backups. The admin client is that here. You see we can make the user management to grant them access to different projects. It's very interesting also. If you want to get a limitation, you create your teams, etc. And you grant them here the rights to access, to see, to make modifications or to delete something on some projects. So you can in detail grant the access to the different users. Here is the job creation configuration. As you see here, that's the initial program
we create at the beginning. And here is my S7 project. To configure it, I take it, drag and drop, and now here you can start the configuration of it. The execution should be according to schedule. You define here which hour, which day, which week, or which month do you want to operate here a backup. Here you define which team or which colleague have to be notified if something was wrong with the project or something is different. And under here you have the access paths you define here. If it's Profibus, MPI, Profinet, etc., you configure it here. Also, you give in here the IP address and define the rack and the slots. And then you can start the first scan to show if you have a connection with the device. Also, you can exclude some blocks from the upload because you don't need them, and to reduce the network traffic, you limit the backup informations. Also, if there's this CPU password, you can introduce it here manually. So in the future, all the backups will be done and you don't have to introduce the password again. So then finished, I come back in the VersionDoc client. I go back to the project here, and here I have the slot for the change history, for the versioning, and here I have the slot of the jobs. You see that's the job we just create there, and we can start it manually or as scheduled. I want to show you here an example there, how it looks like. You see here the history of all the backups who have been done, time, if there are differences. Here, the first one, clearly it's not present. We cannot compare the backup to the backup. And after it, it's equal, etc. And if there are modifications who are done, clearly the backup will be different and the server version to the backup is equal. So the workflow here is all right. But if the colleague don't push the new version on the server, you get differences on the backup and on the server version. And then he have to adjust it and copy new version on the server. And so it would be equal of the comparison of the backup to backup and server version to backup. So as presented at the beginning, all these informations, you can get them in the Automation Solution Center here. And so you have the inventory of all your assets. So you see I have 20 S7 projects. You click on it and you have the list behind here. And if you want to optimize something or change all these devices for a new one, you get here the list and you can start here a new project to say, these are the components we have to change. Here is the listing and the team can go on with the work with these informations. Also, if you click on this element here, automatically the VersionDoc client opens and he access directly to the project in the VersionDoc. Here you have also the overview of all your backups who had been done, and you have the results. You see a lot of them are in euro, some are different, some are not compared. If you click on it, you get only this one who are in euro. And so you can give to your team, say, okay, I have 9 devices here, I get no backup, please show what is the reason and get a solution for it. At this moment, you can get the traceability of it. You see the errors are starting here on 24th of January and they resolve it on the 21st of January. So you can follow up the working of the teams to see what happens in my production. So that's all from my side. Thanks very much for your attention, and I give you the stage back, Mersing.
Thank you, Jean, Nicolas, and Stefan, for your presentations and showing us the demo for the version doc. So now we are going to go through the questions. Some of them are in Turkish, so I need to translate them. Okay, first question is from Serkan. So I'm sorry, I'm going to read that in Turkish and I will give my answer in Turkish because I already know the answer. Serkan Bey şunu sormuş. Uzaktan bağlantı imkanı olmayan sistemler için backup takibi yapılabiliyor mu? Backup'ları elle almak için altyapısı var mı? Güzel, çok güzel bir soru. Çok da yaşanan bir problem. Hani tek bir yerde, sınırlı bir alan içerisinde her türlü ekipmanımıza, her türlü otomasyon ekipmanımıza bir network altyapısıyla bağlanmak mümkün olmayabilir. Bir konteyner içerisinde bir ünite olabilir. Sadece PLC'nin üzerinde seri portlar vardır. Herhangi bir Ethernet altyapısı yoksa bunun nasıl backup'ını alacağız diye. Bunun için Agent adını kullandığımız ufak bir servis var. Bunu bir laptopa kurabiliriz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Version doc'un server kısmının, yani otomatik yedekleri almakla sorumlu olan kısmın küçük kırpılmış bir versiyonu. Siz zaten Version doc admin içerisinde buna bağlantının nasıl olacağını konfigüre ettikten sonra bu client yazılımı, işte bir laptopta çalışan, bu sunucuya senkronize olup da bu yanına gidip lokal olarak bağlanıp da backup'ını alacağınız PLC'ye nasıl bağlanacağını, seri mi vesaire mi, bunun bilgisini alacak. Bunu aldıktan sonra da siz laptopla gidip işte gerek olan seri veya Ethernet artık buradaki bağlantı yapısı her neyse bağlandığınızda otomatik yedeğini alıyor olacak bu laptopa. Daha sonra işte Office Network'üne, yani Version doc server'ın çalıştığı altyapıya, subnet'e bağlı olabileceğiniz bir noktada sunucuya da senkron olduğunuzda bu aldığınız backup'ı sunucuya iletiyor olacak ve bu sunucuya bağlı olacak bütün client'lar, Version doc client'ları, kullanıcıları bu güncel versiyonu, güncel aralmış backup'ı görmek isterlerse, açmak isterlerse kendi bilgisayarına yine bu sefer ters yönde senkronize edebiliyor olacaklar. Kullanabilecek yöntemlerden biri bu. Serkan Bey'in yine başka bir sorusu. Bir de backup'ları Profibus, Modbus, Profinet bunun gibi protokol üzerinden alabiliyor mu diye. Profibus üzerinden backup alabilirsiniz çünkü Semantic Manager veya işte Siemens diyelim ki Step 7 PLC'leri buna müsaade ediyor. Modbus, bildiğim kadarıyla Modbus PLC programlamada kullanılan bir protokol değil, sadece register haberleşmesinde kullanılan bir protokol. Ama buradaki soru o değil. Buradaki soru yine aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi direkt Ethernet altyapısı olmayan bir cihaza ben nasıl bağlanıyor olacağım? Bunun için Nicolas'ın sunumunda Version doc'un otomatik backup'ını aldığında hatırlıyor musunuz tam bilmiyorum. Bir drop-down'da bağlantı yöntemi seçiyordunuz. Orada işte gateway'ler, yani Profibus bir gateway mi kullanıyorsunuz, başka bir ekipman mı kullanıyorsunuz? Bunlar zaten önden tanımlanmış bir şey. Yani bu PLC'ye direkt bir Ethernet altyapınız yoksa AVC bunu zaten düşünmüş, karşısına çıkmış ve çözümünü üretmiş durumda. Yine AVC firmasından Micro'nun paylaştığı bir link var. Chat'te görebilirsiniz. Hangi ekipmanlara destek verdiğimizle alakalı bir link o. Orada bu info aslında A'dan Z'ye ürünle ilgili tüm bilgilerin olduğu bir yer. Orada da karşılayabileceğiniz tüm senaryolarda Serkan Bey'in sorduğu gibi Profibus'la bağlanmam gerekirse nasıl bağlanacağım? Bunun gibi olabilecek belki 5-6 senaryo varsa bir PLC'ye bağlanmak için tüm bu senaryoyu nasıl gerçekleştirebileceğinize dair bilgi var. Yani dediğim gibi özet olarak bunlar düşünülmüş ve hali hazırda çalışan sistemlerde de kendini ispatlamış ve aktif olarak kullanılan yöntemler. Bunların hepsi mümkün. Yani çok haklı bir soru. Her ekipmana, özellikle de çok eski ekipmanlara direkt Ethernet üzerinden bağlanmak mümkün olmayabilir. Bunun için bahsettiğimiz gibi gateway'leri vesaire kullanabiliyoruz. Jean, can I ask one favor? Can you show me the version doc admin screen where you configure the periodic backups, and there was a drop down that you are selecting which gateway to use or something like that. So instead of a direct IP address, if we are connected to PLC with a Profinet connection, how do we select it? Can you quickly show that screen again? Yep. So yes, here is the point for the job configuration. And here you defined the access path.
Is this part that you mean? Yes, correct. Exactly. Burada gördüğünüz gibi direkt PLC'den bağlanma veya işte gateway vesaire seçenekler nelerse yani görebileceğiniz gibi aslında işte MPI kablomu kullanıyorsunuz, PPI kablomu kullanıyorsunuz, bir gateway'e mi bağlanıyorsunuz, gateway'in markasını hatta Echolink zannedersem bir marka. Bununla ilgili dediğim gibi denenmiş ve sisteme entegre edilmiş bütün çözümler zaten halihazırda düşünülmüş ve var. Zannediyorum ki bu sorunuzu cevaplamıştır. Thank you very much, Can, Please, for welcome. the sharing. Bir sonraki I soruya can show you if you want. Just I have seen the question about an HMI. So we have Yes. here the example for a Siemens WinSys Flexible. We also can make the versioning of it, creating the jobs here, and there I can show you comparison between two versions, and that is the result we have seen here. You have all the modifications here. The alarm settings are different here. You have the navigations possibilities. If you change the position of an image in it, you get the localizations of the image, you get the informations that the coordinations are different, but not the visual effect of the image, that's clear. But you get here also all the modifications and comparisons between two versions. Okay? Thank you very much. Başka bir soru da şu anda onu bulamadım nedense. Bende kaybolmuş da olabilir. Bir termik santralde AC600 isimli Çinlilerin kullandığı bir kontrol sisteminden bahsedilmiş. Yine chatte Michael'ın paylaştığı linke eğer tıklayacak olursanız orada desteklenen ekipmanlar var. Bu AC600 gibi Çinli menşeli bu tarz ürünler oldukça fazla aslında kullanılıyor. Bu direkt hani infografa baktığımız zaman desteklenen bir ürün olarak gözükmüyor ama şuna bakmak lazım. Bu Çinliler genelde %100 kendi geliştirdikleri uygulamayı kullanmıyor olabilirler. Yani hali hazırda işte belki GE'nin, belki Schneider'ın, belki Siemens'in bir skadası üzerinde bazı modifikasyonlarla kendi isimlerini rebranding yaparak, yeniden markalaştırma yaparak kendi ürünü olmayan bir ürünü üzerinde mühendislik yaparak kullanmış olabilirler. Eğer böyle bir altyapısı varsa, yani halihazırda desteklenen bir SCADA sisteminin üzerine bir mühendislikle bu ilerlemişse bu durumda backup'ını alabilirsiniz. Ama dediğim gibi AC600 olarak aradığınızda bu şu anki sistemde desteklenen bir şey değil. Dediğim gibi bu çok spesifik bir örnek olabilir. Ağırlıklı olarak yine bahsettiğim gibi endüstri lideri olan firmalar işte Emerson'dur, Schneider'dir, Codesys yine oldukça sık kullanılan, özellikle ABB PLC'lerinde kullanılan bir programlama yazılımı. Yine GE'nin PLC'leri desteklenen ürünler içerisinde. Yani zannediyorum ki bir fabrikada kullanabilecek, yani çok dedike sistemler, büyük DCS sistemleri olmadığı müddetçe bir tesisteki %80, %90 kullanabilecek bütün PLC'leri, bütün ekipmanları, bütün SCADA'ları destekliyoruz diyebilirim. Başka bir soru var mı diye hızlıca bakıyorum. Serkan Bey yine sistemin topolojisiyle alakalı bir soru sormuş. Hali hazırda şu anda öyle bir var mı? Hızlıca bir sorayım. Jean-Stefan Serkan Bey is also asking if we can show a topology of the system. I don't know if you have something in hand that you can quickly show, but if you can't, I can easily share this information later on, no problem. I think later on would be good. Our topology, it's a clear client server topology. If that is the background of the question, so we have a rock solid server system, different clients that connect to that. The automation solution center is installed on a different server because we know that data is very relevant and sensitive that is stored in VersionDoc. It's a data lake underneath that gets the data from VersionDoc and displays it in these dashboards format. Can be used on any device and any browser, any mobile device.
Evet, topoloji sorusu şu anda hali hazırda, yani bu sunuma hazırlanırken elimizde hazır bir topolojimiz yok. Ama kabaca yine bahsedecek olursak her şeyi A'dan Z'ye yapan tek bir server'ımız var. Yani server'dan kasıt donanımı kastetmiyorum. Servis anlamında bir server'dan, arka planda çalışan bir programdan bahsediyorum. Servisler, birkaç servisin senkron bir şekilde çalışmasından bahsediyoruz. Version Dock'un dediğim gibi A'dan Z'ye bütün işlemleri yapmak için arka planda çalışan bir server yazılımı var. Bunu bir şey gibi düşünebilirsiniz. Bir e-posta için kullandığınız işte bir Outlook'unuz, bir client olarak düşünecek olursak bağlı olduğunuz bir e-posta sunucusu var. Bu e-posta sunucusu genelde IT'nin kontrolünde, bir sanal sunucu da olabilir, fiziki bir sunucu da olabilir, çalışan bir servis aslında arka planda. Bizim mühendislerimiz işte bakımla ilgili arkadaşlar, yani otomasyonda bu sistemlere bakıp bağlanıp değişiklik yapıp programlarda değişiklik yapıp yüklemeleri veya yedekleri aran arkadaşlar, onların kullandığı bir client yazılımı oluyor. Bu client yazılımı aslında sadece sistemimde tanımladığım ekipmanları hiyerarşik bir şekilde görebildiğim ve bir değişiklik yapacaksam editörünün, işte sistem otomatik olarak biliyor. Eğer bir S7 300 PLC'ye bağlanacaksam Semantic Manager ile programlanan, aynen Nicholas'ın gösterdiği gibi otomatik olarak doğru editörü açacak. Yani aslında siz hali hazırda yaptığınızdan farklı hiçbir şey yapmıyor olacaksınız. Sistem sadece arka planda bunun kıyaslamasını ve otomatik yediğini hallediyor olacak sizin adınıza. Aslında öğrenme eğrisi oldukça kolay bir yazılım. Hatta bu client yazılımı, Nicholas'ın gösterdiği client yazılımı biraz ilk aşamada size kompleks gelmiş olabilir, fakat butonlara ekran çözünürlüğü nedeniyle çok detaylı okuyamamış olabilirsiniz. Orada çok basit birkaç takip ettiğiniz sıralamaya işte önce check-in, sonra yeni versiyon oluşturma, sonra da check-out gibi sunucuya bunu gönderme gibi işlemleri yapıyorsunuz. Hatta bu client yazılımlarında birkaç versiyonu var. En kolayı da en basit versiyon dediğimiz, sadece bu 4 butondan oluşan bir client, Easy Client diye geçen. Aslında oldukça sade, oldukça kullanımı kolay bir program. Dediğim gibi öğrenme eğrisi oldukça düşük, çünkü arka planda aslında tek yaptığınız şey, yani günün sonunda yine aynı editörü kullanıp belki bunun farklılıklarına bakıp otomatik yedekleri yine arka planda bir defa konfigüre ettikten sonra işte bağlantı yolunu direkt IP ise çok kolay, veya bir gateway üzerinden bağlanacaksa bunun bir sefer konfigürasyonunu yaptıktan sonra arka planda otomatik olarak yedekliğini alıyor olacak. Bir diğer soru Öztürk Bey göndermiş. Merhaba, tek lisans üstünden kaç PLC'nin backup'ını alabiliyoruz? Böyle bir limitimiz yok. Sunucunun tabii ki network ağının işte aynı anda kaç backup almak istiyorsunuz? Eğer bununla ilgili bir sıkıntınız yoksa farklı zamanlara ekipmanları bölerek network üzerindeki yükü daha da az düşürüp istediğiniz kadar PLC'nin backup'ını alabilirsiniz. Burada herhangi bir sınırlama yok. Lisanslama modelinden belki şu anda bahsetmek faydalı olacaktır. Lisanslama abonelik üzerinde, subscription üzerinde çalışıyor. Bu da bu yıl aslında yeni başlamış bir yöntem. Bundan önce normal lisanslama modeliyle yıllık bakım anlaşmalarıyla yürüyorken artık tamamen subscription üzerine, abonelik üzerine dönmüş bir lisans sistemi var. Eskiden bu soru anlamlıydı. Çünkü bağlanacağımız ekipmana göre işte, yani eğer 100 ekipmanla haberleşeceksek ayrı bir ürün kodu vardı. 1000 ekipmanla haberleşeceksek veya PCSD gibi özel ekipmanlarla haberleşeceksek bunun gibi farklı bundle'ların olduğu farklı ürün sipariş kodları vardı. Fakat bu subscription modeline geçtikten sonra bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. Artık herhangi bir sınırlama olmadan istediğiniz kadar ekipmanla haberleşebilirsiniz. Burada dediğim gibi tek darboğaz, fiziksel darboğazlarınız neyse, yani network bandwidth ile alakalı sorunlarınız neyse, eğer 1000 tane PLC'niz varsa hepsini tam olarak gece saat 12'de backup'ını almak istiyorsanız bu çok gerçekçi olmayabilir. Problem değil. 5 dakika bir offset koyarak belli bir grupları farklı offsetlerde biraz kaydırarak yedeklerini otomatik bir şekilde alabilirsiniz. Orada herhangi bir soru olacağını sanmıyorum. Bahadır Bey bir soru sormuş. E-Plan proje PDF dosya teksti için lisans kısıtları nasıl belirleniyor diye. Bunu sorarım ama Bahadır Bey güzel bir noktaya değindi. Biz her zaman otomasyon üzerinden bu şeyi düşünüyoruz. Yani PLC veya donanımların yedeğini almak için. Fakat biz bu akıllı kıyaslama özelliğini eğer istersek PDF dosyaların kıyaslaması veya Word, Excel gibi dosyaların kıyaslaması için de kullanabiliriz. Hatta biz kendi içimizde genelde sözleşmeler, kontratlar vesaire bunun gibi müşterilerimizle dosya alışverişi yaptığımızda
belki yüzlerce sayfa bir kontrat gönderdik. Bize bir geri dönüş oldu. Burada bir değişiklik oldu mu vesaire gibi denetimlerini de yapabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Yine e-plan projelerinizde sürekli bir versiyon değişikliği olabilir. Bu da yine güzel bir soru. Quick question, Jean, about e-plan comparison and components. So as you know, previously, before we switched to the subscription model, we were licensing by the number of the components. So in that case, if we have a plan project, does it show as a one component per file, or how does it work? How do we license it? Yes, but with the new subscription model, we have no limits of the components. So that means they can introduce in the system all the documents, all the plans they need and want. There's no limit. Yine bahsettiğim gibi önceden bu soru biraz daha anlamlıydı, fakat yeni modelde, subscription modelinde, abonelik modelinde bütün bu limitler ortadan kalktığı için artık kaç tane plan projeniz var, kaç tane proje üzerinde çalışıyorsunuz, bunlar lisanstan düşmüyor. Yani soru daha önceden anlamlıydı, Bahadır Bey'in sorusu. Eğer 100 tane komponent, yani burada komponentten kasıt sisteminde tanımladığım ve belki otomatik yediğini aldığım, belki takibini yaptığım PLC olabilir, switch olabilir, doküman olabilir, dosya olabilir. Bunların her birine bir komponent, yani ortak bir isim verme zorunluluğundan dolayı komponent üzerinden, bileşen üzerinden bir lisanslama modeli vardı. Fakat bu subscription modeline geçtikten sonra dediğimiz gibi bütün bu limitler ortadan kalktığı için artık burada herhangi bir darboğazımız yok. Yine Serkan Bey'in sorusu, yazılım lisanslaması nasıl yapılıyor? Zannedersem az önceki cevaplarımızdan öğrendiğiniz gibi abonelik üzerine oluyor. İlk aşamada bu sistemin kurulumu ve faydalarının gözükmesi için ilk aşamada minimum 2 yıllık bir kontrat yapılıyor. Bundan sonra yıllık bir şekilde eğer kullanmaya devam etmek istiyorsanız yıllık bir şekilde ödeme yapılabiliyor. Başka... Evet, Evren Bey OC600 sormuştu, bu Çinli sistemi. Bunu dediğim gibi Evren Bey, eğer yani halihazırda sadece %100 Çinliler tarafından geliştirilmiş bir sistemse bununla ilgili bir destek şu anda yok, ama başka bir otomasyon firmasının, başka bir vendor'ın üzerinde geliştirilmiş bir şeyse bu yapılabiliyor. Yani neyi kastediyorum? Örnek vermek gerekirse PCS7 aslında bildiğiniz Siemens'in, bildiğiniz WinCC'nin üzerine hazır mühendislik şablonları geliştirilerek yapılmış bir şey. İsmi farklı, PCS7, ama arka planda hala siz aynı Siemens ekipmanlarını kullanıyorsunuz. Benzer bir şey Emerson'un Mass Solutions kısmı için de geçerli. Onların kendi standart SCADA'larını veya PLC'lerini kullanıyorsunuz, fakat bunu PPS adı altında, Process Systems altında bandırlanmış bir paket olarak kullanırsanız, evet adı farklı, ama arka planda yatan teknoloji yine aynı editörleri kullandığı için orada da otomatik yedek ve takip yapabiliyoruz. Evet, G'nin DCS sistemiymiş. Zannedersem bildiğim kadarıyla dokümanlarda bununla ilgili bir destek yok, ama yine şey yaparız, irdeleyip tam olarak dokümantasyonlarına bakıp ne olduğunu bir anlayabiliriz. Proje dokümanlarının versiyon kontrolünü yapılabiliyor mu? Çizim, PNID, manuel vesaire gibi. Dediğim gibi burada önemli kıstas şu: desteklenen dosya formatlarından biri mi? Yani e-plan mı, Word mü, PDF mi, Excel mi, text mi? Bunun gibi dokümanları kıyaslayabiliyorsunuz. Yine FTP, JSON gibi farklı teknolojik altyapılar var, dosya formatları var. Bunları yine kıyaslayabiliyoruz. Görsel olarak değişikliklerini yine gösterebiliyoruz. Jean, do you have a demo that we can show for the smart compare of a PDF file or something graphical? Just show. Have it in it. That would also be something that we could do in a customer specific demo, for example, Sure. together with you, Mersin. Sure, no problem at all. Onunla ilgili ben sizinle ufak görseller paylaşıyor olacağım. Yani neyi kastettiğimizi, işte PDF veya PID çizimleri gibi dosyalardaki
değişimlerin nasıl olduğunu. Ama dediğim gibi önemli olan dosya formatının ne olduğu. Örnek vermek gerekirse şu anda AutoCAD desteklenen bir ürün değil AutoCAD dosyaları ama PDF'ler, Word, Excel bunun gibi dokümanları görsel bir şekilde kıyaslayabiliyoruz. Smart Compare'ı kullanabiliyoruz. Bu arada dosyaların sistemde tanımlı olmasına gerek yok. Free Compare diye bir tool'umuz var. Bu tool sayesinde ben işte iki PLC projesini gösterip illa sistemde tanıtmama gerek yok. İki PLC projesini gösterip sisteme yükleyip daha doğrusu dosya yollarını göstererek kıyaslamasını yine yaptırabiliyorum. Ozan Bey sormuş bu sistemi imaj içinde kullanabilir miyiz diye. İmajdan kasıt eğer sanal makine ise evet kullanabilirsiniz tabii ki. Yani illa fizikçi bir sunucu olmasına gerek yok. Pardon özür dilerim. İmajdan kasıt şu olabilir. PLC vesaire yediğini almaktansa bir bilgisayarın imajını almak olabilir. Bununla ilgili Acronix ile beraber bir ortaklığı var sistemin. Bildiğim kadarıyla yediğini alabiliyoruz ama onu da hızlıca bir arkadaşlara sorayım. Also, can we have the image backup like Acronix backup using the version doc? Because I know it's possible, but can you mention that a little bit? Yep. Yes. For the image, to generate images of PCs of the production, we can use the Always image service, which is integrated in the version doc system. We develop these functionalities, and also we can synchronize Acronis with the version doc. Means we make the configuration in the version doc and managed the Acronis functionalities, but in the background, Acronis is also doing the images, but they are stored on the version doc server. Yeah, that's possible. Yine bahsettiğimiz gibi az önce Acronix ile beraber bir ortaklıklar içerisindeyiz version doc özelinde. Burada da yine otomatik yedeklerin periyodik yedeklerin ne şekilde alınacağını yine version doc içerisinde tanımlıyoruz. Fakat arka planda bu işi gerçekleştiren aslında Acronix'in kendi servisleri. Yani version doc aslında bir arayüz olmuş oluyor. Sadece PLC vesaire falan değil, bilgisayar imajlarını da almak istersek yine version doc bizim için merkezi bir alan olmuş oluyor bunların yönetimi ve irdelenmesi için. Nicholas yine şeyi paylaşmış, topolojiyle alakalı link isterseniz onu paylaşmış. Hüseyin Bey şeyi sormuş, version doc sadece bir backup programı mı yoksa ladder diyagramda version doc'u kullanarak bir değişiklik yapabilir miyim? Version doc backup kısmı yani iki komponent gibi düşünebilirsiniz. Arka planda belirlediğiniz periyodik yedekleme senaryoları ve zamanları çerçevesinde direkt PLC'ye bağlanıp otomatik yedek alıp bunu farklı versiyonlar çerçevesinde kendi içerisinde bir şekilde saklamayı başaran bir yazılım. Fakat bir değişiklik yapmak, ladder olsun başka herhangi bir IC programlama dilinde bu editörün kendisiyle olan bir şey. Çünkü dediğim gibi version doc aslında bir editör değil, sadece bir sürüm kontrolü ve değişik yönetim sistemi. Yine demomuzda gördünüz, Nicholas'ın demosunda siz bir komponent diye tabir ettiğimiz listemizde gözüken işte herhangi bir ünitenin altındaki herhangi bir ekipmanda onda yeni bir versiyon yaratmak istediğinizde sistem otomatik olarak doğru editörü açıyor. Yani eğer bu Siemens ise TIA Portal projesi TIA Portal, Simatic Manager ise Simatic Manager gibi veya işte eğer bir Rockwell ise RS Logix editör her neyse bu editör otomatik olarak açıyor. Değişikliği siz orada yapıyorsunuz. Version doc sadece dediğim gibi bu dosyalarda yapılan değişiklikteki sonuçta bu editörde açtığınız programlar bilgisayarınızda bir dosyalar üzerinde saklanıyor. Bu dosyaları kıyaslayarak Ladder Logic veya hangi programlama dilini kullandıysanız görsel bir şekilde bu değişiklikleri size gösterebiliyor. Yani version doc bir editör değil, sadece doğru editörü açıp bu editördeki değişiklikleri takip eden bir sistem. Seda Bey şunu sormuş. Do you have an installation, quick question in English. Do you have an installation which is connected different plants in different locations centrally in one server? I think Emerson example can be a good fit.
Yes, it is possible for if you have 3 or 4 plants to get a headquarter and to get there only one big server where all the data from the 4 plants are based. You need also the connections to the different plants to generate the automatic backups and that the colleagues can all check out their projects. It's a little bit difficult because if everyone check out at the same time a TIA project, so the network could crash down. So you must be careful to show what is the rate of the network. That's very important. But in the license model, every site needs a license, also if there's just one server in it. But usually we say, okay, you get a server on every site, and at the end, you get the synchronizations of the informations, not the data centrally, to use it in the automation solution center. But usually every plant who have more than 50 assets, we say we need a server locally. It's more easy to manage. And if you want to get all the data from all the plants centrally, we propose you then to make an image of all the servers, and so you get the data locally, because centrally most of the time they're not made changes or using the programs themselves. But it's usually we have a customer, a big oil company, and they have these different oil rigs in the North Sea, and they have only a mobile connection once a day to the headquarter. So this is a typical example for what Jean-Nicolas just said. So there we have a server sync in place that syncs the information whenever there is a connection to the central server. And then again, we do have that multi-instance functionality coming to Automation Solution Center in April as of this year, where you can see on a high level what is going on in all the different plants. And then again, you can switch directly to the regarding to the specific server in order to do all that, all and a lot more what Jean-Nicolas showed within the VersionDoc application. Thank you very much. Yani cevap kısaca evet de mümkün. Burada tek önemli olan lisanslama modelinde Seda Bey'in sorusunu belki de İngilizce yazdığı için önce Türkçe olarak onu bir tercüme edeyim. Yani tek bir firmaya ait birden fazla lokasyonda birden fazla fabrikayı merkezi bir yerde otomatik işte bütün bu diyelim ki 4 tane fabrikası var. Bu 4 fabrikadaki ekipmanları merkezi bir yerde yedekleyebilir miyim diye. Bunun altyapısı için dediğimiz gibi lisanslama için bu 4 tane fabrikanın her birinde bir lisans olması gerekiyor. Orada otomatik alınan yedekleri yine siz sunucuda merkezi bir yere taşıyor olabilirsiniz. Bu mümkün. Veya sadece merkezi bir yerde, bu her yerde network altyapısı bunun için mümkün olmayabilir. Yani Office IT'si anlamında merkezi bir yere bağlı olup, yani e-postalar vesaire için merkezi bir yere bağlı olup tüm 4 fabrikadaki kullanıcıların buraya erişimi ve e-postanın denetlemesi genelde IT anlamında mümkün oluyor. Fakat bizim otomasyon ekipmanlarımız kolay kolay dışarıya bağlantısı pek olmayan sistemler olduğu için bu biraz daha zor olacaktır. O yüzden bu 4 plant'te önce lokal bir VersionDoc server'ı, daha sonra bunların da senkronize olacağı merkezi bir VersionDoc server olabilir veya yine bir imaj servisi kullanarak bu 4 farklı lokasyondaki VersionDoc server'ların yedekleri imaj olarak merkezi bir yerde alınabilir. Yani teknik anlamda bunun için bir şey yok, bir kısıtlama, bir darboğaz yok ama pratik anlamda her tesis için mümkün olmayabilir. Bunun mümkün olduğu yerler var, yok değil. Stefan'ın da bahsettiği gibi bir petrol şirketi yine yurt dışında çok bariz bir şekilde farklı lokasyonlarda kolay kolay insan erişiminin olmadığı yerlerde yedek almak istediğimizde günde bir defa mobil bir şekilde bağlantı sağlanıp merkeze yedeklemesi yapılıyormuş. Yani teknik olarak bu oldukça mümkün. Sadece pratikte bazı zorlukları olabilir. Bir diğer soru yine Seda Bey'den. An English question I'm directly asking to Jean or Stefan, whoever likes to answer. Very good product, thank you. Thank you for the webinar. How can we make customers feel comfortable against cyber
threats that might sneak in. I mean a server which is always connected to mission critical PLCs online. I tried to answer that already. I'm using the chat window to support you, Mersin, for the great work that you do with all these different languages. But well, usually our solution is installed within our customers in the most critical environment. We know about that. So that is why I said that at the moment, no data leaves on-premise at the moment. We do know that there are some customers out there, like formerly a big book retailer from the United States, starting with A, is using us within their locations in North America, and they are using us in their own AWS data centers. So you can do it in a personal cloud, but most customers are using our software on-premise. We do offer the highest level of security. We regularly subject ourselves to penetration tests, external penetration tests. We do deep scans of our source code regularly for that. We partner with Clarity, the world market leader in OT security. We have an asset inventory service in place that checks which firmware, for example, and other data is installed on the various devices. And on top of that, we of course internally, all of the traffic within Versiondoc is encrypted. We're using certificates. We have certified and signed, but that's very technologically speaking, and I have to be careful not having my CTO on board. But we sign each and every file within our Versiondoc server and sign the whole package as well. So since we do know that security is so critical to what we do, this is our top priority for customers. Zannederim Seda Bey sorusunun cevabını almıştır ama hızlıca bir üzerinden Türkçe geçecek olursak Seda Bey şunu soruyor. Eğer bu sistem sürekli işte kritik PLC sistemlerine bağlıysa burada siber güvenlikle ilgili endişeleri, müşterinin endişelerini nasıl giderebiliriz diye. Burada da yine Versiondoc dediğimiz gibi aslında sadece bağlı olduğu PLC'nin yediğini almakla kalmıyor. Buradaki işte firmware'den tutun da aradaki iletişimin encrypted yani şifreli olması dolayısıyla da hem ekstra kontroller devamlı yapılıyor oluyor. Hem de bu haberleşmenin encrypted olması nedeniyle araya birisinin girip de bu bilgiye müdahale etmesi pek de mümkün değil. Ağırlıklı olarak da zaten on-premises yani tesisin kendi içerisindeki bir network'te bu yapılandığı için genelde bu sistemler pek de dışarıya açık olmuyor. Ama dışarıya açık olan sistemlerde de buradaki darboğaz genelde arka planda çalışan Versiondoc gibi bir servis, bir yazılım nedeniyle değil de daha çok network tabanlı bir saldırı. Yani network'teki bir switch'teki bir konfigürasyondaki bir problemden kaynaklı bir sıkıntı olabiliyor. Örnek vermek gerekirse en son bu Amerika'da bir petrol boru hattında hatırlayacak olursanız haberleri de oldukça düşmüştü. Bir saldırı sonucu işte bir ransom fidye programı yani bilgisayarı kilitliyor ve bir fidye istiyorlar biliyorsunuz Bitcoin vesaire gibi şeylerde. Burada da anlaşıldı ki bu problemin nereden kaynaklandığına baktıkları vakit switch'teki hatalı bir konfigürasyondan veya tam olarak anlaşılamayan bir konfigürasyondan çok özür dilerim kaynaklı oldu ve genelde de bunun işte switch'e bağlanıp da bunların arka planında neler olduğu, hangi ekipmanların olduğu, işte nereye saldırırsak en fazla zararı veririz gibi bir analizin de olması yaklaşık olarak 1-1,5 saatlik bir süre almış bu Amerika'da yaşanan hadise. Burada da yine Versiondoc'un aslında güzel bir özelliği devreye giriyor. Orada bahsettiğimiz gibi hep PLC üzerinden konuştuk ama robot olsun, CNC olsun, switchler olsun tabii destekleniyorlarsa şu anki versiyon çerçevesinde buradaki değişiklikleri de Versiondoc otomatik olarak algılayabiliyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Eğer ilk saldırı switch'i olduysa ve bu da yaklaşık analizleri vesairesi doğru noktaya saldıracakları, nereye saldırma gerektiğini anlamında 1,5 saat sürdüyse Versiondoc bu switch'teki bir değişikliği bize zamanında bildirebilir ve bu sayede belki de network'ü işte bir şekilde dış dünya iletişimini kesip daha fazla daha detaylı irdeleme yapma imkanını tanıyor olabilir.
Burada da yine switch'ten alınan backup'ların ve değişikliklerin fark edilmesi konusunda oldukça mantıklı bir ürün. Yine Seda Bey şunu sormuş. Siemens interfeysi gayet güzel. Ya diğer markalar detaylarına girmek mümkün mü? Aynen aynı editörde şeklinde. Evet. Görsel olarak dediğimiz gibi işte yazılan programlama dili her neyse, mesela Nicholas'ın gösterdiği PCS7 örneğinde fonksiyon blok diyagramlarda ikisini bir sağda bir solda farklı bir şekilde ve kırmızı renkle, yani yapılan değişiklik her neyse gayet güzel bir şekilde kıyaslayabiliyor. Bu yani sadece Siemens üzerinde değil, verilen örnekler hep Siemens üzerinden gidiyor çünkü en popüler, en sık olarak kullanılan ve hem Arusi firmasının hem de Siemens'in Alman menşeli firmalar ve ortaklıkların 10 sene olduğunu düşünecek olursak örnekler hep onun üzerinden gidiyor. Fakat A'dan Z'ye her türlü editörde aynı kalitede derine inme ve kıyaslama yeteneği, yani görsel olarak bunları gösterme yeteneği var. Yani Siemens'le ilgili bugünkü demoda her ne gördüyseniz diğer markalarla da aynı yetenekte, aynı kabiliyette, desteklenen markalarda aynı yetenekte, aynı kabiliyette çalışıyor. Yine Seda Bey'in bir sorusu SCADA yedekleriyle alakalı. How does it get backups, images on the disk or backups and restore tools of the SCADA itself? Bütün backup'lar dosya şeklinde. Yani siz diyelim ki işte Siemens PLC'de bağlandınız ettiniz. İşte orada Siemens'in işte program faylısının altında, S7 Project altında işte klasör her neyse burada bir dosyalar kaydediyor ya, bu otomatik alınan backup'lar olsun, diğer backup'lar olsun. Bunlar yine dosya formatı olarak, yani version doc arka planda her bir versiyon için veya alınan backup için yeni bir klasör oluşturuyor. Bu dosyaya bir kod veriyor ve bu alınan backup'ları yine aynı formatta, editörün formatında, çünkü nihayetinde benim bunu analiz edebilmem için veya üzerinde değişiklik yapabilmem için uygun editörün açabiliyor olması lazım. Yine bu editörün anladığı formatta dosya olarak kaydediyor. Yine SCADA backup'larda, otomatik alınan backup'larda da SCADA'nın dosyalarının yedekleri alınıyor. Yani onun imajı değil veya bilgisayarın tüm imajı değil, sadece ilgili olan SCADA dosyalarının klasörleri her neredeyse onların imajını alıyor. Another question, is there an integration with GIT? I'm not sure about what is GIT. It's GitHub, or the question is about GitHub or GitLab. I would say we're better than they are because we speak the native language of all these devices. So in the end, if you're looking at OPC UA and other standards out there, we do speak them. We do we can manage these, but in the end, it's always better to speak the native language, as you've seen with Siemens and with other devices. And so what Git offers is like what VersionDoc, AutoSave, and Automation Solution Center offer, but we go a lot more into detail. We have offline comparison, but yes, in the future, we will also integrate with Git. So if you're using one of these Git more simpler solutions, you can transfer that automatically to our solution as well. Evet, hep otomasyon dünyasından düşündüğümüz için Git'in GitHub gibi bir şey olabileceği benim de aklıma gelmemişti. Şu anda bundan daha iyi bir durumda olduğumuzu söyledi Stefan. Yani hem offline kıyaslama vesaire gibi anlamında. Ama gelecekte bununla ilgili entegrasyon için planları da varmış. Ama zannedersem hani bu daha çok işte ne bileyim Visual Studio gibi daha çok bilgisayar yazılımlarının yedeklenmesi veya merkezileştirilmesi, versiyon takibi yapılması için kurulmuş platformlar. Fakat biz otomasyon dünyasında biliyorsunuz daha içimize kapanırız, çalışıyorsa dokunmuyoruz. Bunun gibi şeyler yaptığımız için de version doc yazılımı daha doğru bir çözüm olacaktır. Yani gelecekte bir GitHub entegrasyonu bile olsa, yani bilmiyorum, belki de ben fazla tutucuyum ama herhalde pek bulaşmamayı tercih ederim. Another question is, did you face an experience with Stuxnet? Stuxnet
virus dedicated for Siemens PLCs? I there any I'd story answer that as well. Not with our product, we weren't affected, but of course customers were affected. But we are very sure that in the future we could prevent something like Stuxnet by monitoring critical devices closely. So by comparing configurations with our auto jobs, auto updates, auto compare jobs, we could see that something is going on. If it's really sophisticated, of course, we need the integration with an OT security provider. But in the end, if it would be an attack like that, and if you would monitor the configuration, you could see that something is not normal and something wrong is going on there at the moment. You could see that in Automation Solution Center with the dashboards that Jean-Nicolas showed, because you could see that there is a lot of stuff going on with a specific device, and looking at the history of it, you could see that this is unusual, that so many different changes are going on there. Evet. Belki de Stuxnet'in ne olduğundan hızlıca bir bahsedebiliriz. Bu birkaç yıl önce çok detaya girmeden belli bir ülkenin belli bir projesini hedef alan, orada kullanılan PLC modelini hedef alan ciddi bir otomasyon antivirüsü diyelim ki. Tabii ki PLC üzerinde çalışacak bir virüs yazmak mümkün değil. Bu daha çok editör üzerinde çalışan bir virüstü. Yani virüsün yaptığı şey şu, Semantic Manager'ı kullanıyorsunuz. O bilgisayarda virüs var. Programı yazdınız, PLC'ye yüklerken gidip belli başka timer'lardaki süreleri değiştiriyor. PLC'ye yüklüyorsunuz. Tabii ki orada işte belki bir timer süresini değiştirdiğinizde eğer kritik bir operasyonsa orada belki bir patlama, çatlama bir şeye neden oluyorsunuz. O tesisi hedef alıyorsunuz, çalışmasını hedef alıyorsunuz. Problem neydi diye anlamak için projeyi PLC'den upload etmek istediğinizde de bu sefer virüs düzeltip de size programı gösteriyor. Siz tabii ki çözemiyorsunuz. Yani problemin ne olduğunu çözemiyorsunuz. Bunun hatta Symantec'in kendi sitesinde ilk zannedersem keşfedenler zaten bu virüs onlardı. Çok detaylı bir şey var ve oldukça da komplike bir virüs olduğu için neredeyse her ay yeni bir özelliğini bulup bununla ilgili bir yayın çıkarıyorlardı. Yine VersionDoc burada devreye giriyor olacaktır. Yani böyle bir şey engelliyor olacaktır. Eğer böyle bir Stuxnet virüsü VersionDoc'un kontrolünde olan bir tesiste gerçekleşmiş olsaydı böyle bir saldırı. Çünkü neden? Bu editör özelinde bir virüs olduğu için arka planda sizin sunucunuz VersionDoc'un bu arada Siemens PLC'ye bağlanıp da backup çekmek için bir editöre ihtiyacı yok. Yani o server üzerinde sizin Semantic Manager'ı kurmuş olmanıza gerek yok. Direkt PLC'ye bağlanıp, Siemens PLC'ye bağlanıp oradaki yediği otomatik olarak kendi arabiliyor. Tabii bir önceki versiyonla da kıyaslıyor olacağı için, sürekli denetliyor olacağı için istem dışı, yani sizin yetkiniz dışında yapılan bir yükleme değişikliği otomatik olarak fark ediyor ve bildiriyor olacaktı. Böylece de Stuxnet benzeri bir virüse karşı da ekstra bir koruma önleminiz olacaktı. Okay, there are no further questions. Great. A lot of questions. One more question, sorry. Okay, this is a pharma dedicated question. Is there an audit trail and 21 CFR Part 11 option embedded in the VersionDoc? Yes, we have it. We have the possibilities to get the audit trail, and he responds to these needs. Yes, and we have also the 4A principle to the validation in the VersionDoc system. That's also possible. Yeah. Evet, bu ilaç sektöründe genelde istenen bir şey 21 CFR Part 11 FDA'nin yayınladığı bir şey. O da yani çok kabaca şunu kastediyor. Bir değişikliğin niye yapılmasına müsaade etmeyeceksiniz veya bu değişikliği yapılabiliyorsa da kim, ne zaman, neden bu değişikliği yapmış, bunu bir şekilde kayıt altında tutacaksın diye. Burada tabii sadece kaba bir şey var, ifade var. Yani bunun
tam olarak nasıl yapılacağı herkes için aynı standartta demeyelim. Belki de bu şekilde cümleyi kurmak yanlış ama kullanılacak yöntemi anlatmıyor sistem. Sadece varılacak yolu gösteriyor. Yani bunların bu şekilde yapılmış olması gerekiyor. Yine version docs içerisinde de 4A kuralı çerçevesinde 21 CFR Part 11 en azından bununla 21 CFR Part 11'e uyacak şekilde sisteminizi tasarlamanıza yardım edecek raporları sunuyor. Bu yüzden de oldukça faydalı. Yine Michael, thank you very much Michael for the link. Michael CFR Part 11 ile ilgili hızlı bir link paylaştı. Gerekirse bu link üzerinden de daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Okay, there are no further questions. It's almost 2 hours since we started. So I'd like to thank Jean-Nicolas and Stefan Jesse for joining today's webinar and giving all the information and answering all the questions. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you, Mersin. You're very welcome. Katılımcılara da yine çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bunu biz kaydediyoruz. Zannedersem demo kısmında fazla soru işareti yoktur kafalarda. Hepimizin kullandığı editörler veya o veya bu şekilde aşina olduğumuz kelimeler. Ama dediğim gibi bunu kaydettikten sonra YouTube'a yüklerken İngilizce kısımları için de altyazı yapacağız ve tüm katılımcılara bununla ilgili linki atıyor olacağız. Yine Stefan Jesse'nin bahsettiği gibi Mart-Mayıs tam hatırlamıyorum şimdi yanlış söylemeyeyim. Yine bir online konferansı olacak. EUSMDT'nin kendi sunumu olacak. Onunla ilgili de davetiyeyi webinarımıza katılan veya kayıt yaptıran herkese iletiyor olacağız. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Vaktiniz için de, değerli vaktiniz için de tekrar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Okay guys, thank you very much. Thank you. Thank you See for you. the excellent prep work and everything. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye.